Merhaba sevgili arkadaşlar, Bir Yumak'la Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok farklı bir projeyle geldim. Bugün sizlere bu bölümde görmüş olduğunuz kablo tutucuların yapımını anlatmaya çalışacağım. Böyle kalp şeklinde çok tatlı, çok güzel bir model paylaşacağım sizlerle. Oldukça da basit, hemen 10 dakika diyeyim, 10 dakikada yapıp kullanabileceğiniz bir model arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Videomun sonunda bunu kabloya nasıl sardığımızın videosunu paylaşacağım. Yani o kısmını sizlerle göstereceğim. Videomun son kısmında bakabilirsiniz o kısma kadar geldiğinizde. Şimdi kablo tutucularımda iki farklı ip kullandım. Buradaki bebe yünüyle yaptım. İnce bir bebe yünü. Ama hani daha kalın bebe yünleriyle yapabilirsiniz. Mesela Best, Alize Best, işte Nako, Elite Baby gibi bebe yünleriyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Kalın olunca bir tık daha tok duruyor. Mesela ben bunu birazcık kalın koton iple yaptım ve bu daha güzel durdu. O yüzden hani kalın, birazcık daha böyle çok da kalın değil ama böyle orta kalın ipleri tercih edebilirsiniz. İpime uygun da 6 numara 3,5 milimlik bir tığ kullandım. Elinizdeki parça ipleri değerlendirebilirsiniz. Şimdi yapımına geçelim. Şöyle öncelikle 10 tane zincir çekiyorum. Baştan alalım. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane zincirimizi çektik. Evet. Tığımı 2 kere doluyorum. Şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. ilmeğime batıyorum. Tığıma 2 kere dolamıştım ipimi. Şimdi burayı 2 2 çıkarıyorum. 2 2 ve 2. Yani bir üçlü trabzan yapmış olduk burada. Tekrar 2 kere doluyorum ve aynı noktaya bir kere daha üçlü trabzan yapacağım. 2 2 ve 2 şeklinde tığımdan çıkarıyorum arkadaşlar. Şimdi ipimi doluyorum. Yanındaki ilmeğime bir kere doladım. Yanındaki ilmeğime bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yani 2 kere de çıkarıyorum arkadaşlar. İpimi doluyorum. Yanındakine yine ikili trabzan yapıyorum. Bir kere doluyoruz ve ikili trabzan yapıyoruz. İpimi doluyorum. Yanındakine çakma trabzan yapacağım. Battım. Tığımda 3 tane var. Hepsini tek seferde topladım. Yanındakine sık iğne yapıyorum. Hiç ipimi dolamadım. Tığımda 2 tane var. Tek seferde çıktım. Ve yanındakine de ipimi dolamıyorum. Batıyorum ve kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere dönüşüm için aynı yere bir tane daha kaydırma yapıyorum. Bakın en son kaydırma yapmış olduğum yere bir zincir çektim. Buraya kaydırma yapacağım yine. Kaydırdım. Şimdi yukarıya doğru burada neler yaptıysak aynılarını karşı tarafta da yapacağız arkadaşlar. Şimdi en sonda sık iğne yapmıştım. Kaydırmadan önce sık iğnemi yapıyorum. İpimi doluyorum. Burada çakma trabzanım var. İpimi doladım. İlmeğime batıyorum. Tığımda 3 tane var. Hepsini tek seferde çıkarıyorum. İpimi doluyorum. Burada trabzanım var. Batıyorum. İkili trabzan. 2 kere de çıkarıyorum. Tekrar ipimi bir kere doluyorum. Yanındakine yine trabzan yapıyorum. İpimi doladım. 2 kere dolayacağım ipimi. Bu başa geldim. 2 kere doluyorum. Sondaki ilmeğime üçlü trabzan yapacağım. Yani 2 2 ve 2 şeklinde çıkarıyorum. Tekrar ipimi 2 kere doluyorum. Aynı yere tekrar üçlü trabzan yapıyorum. 4 tane zincir çekiyorum. Ve bu aynı yere kaydırmayla bağlıyorum. Şimdi bunun ortasına aşağıya doğru gideceğiz. Bakın şöyle göstereyim. Burası değil, hemen şu. Şöyle göstereyim, bakın şu kısım. Tam orta göbek kısımlarını yapacağız. Batıyorum. Arkadan ilmeğimi aldım. Çıkardım. Kaydırdım. Sıradaki bakın şu trabzanlarımın olduğu noktalar. Gözüküyor mu? Bakın burası tam orta noktası. Batıyorum. Kaydırıyorum.
tam orta noktası, kaydırdım. Bakın tam orta noktası, kaydırdım. Orta noktası, kaydırdım. Ve en sondakini de şöyle, oraya biraz batmak zor olacaktır. Niye batamadım? Bir dakika. Evet. Ve kaydırma şeklinde son kısmına da battık. Şimdi 10 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincirimi çektim. Şimdi bir tane daha kalp oluşturacağız burada. Ne yaptık? Burada 5 tane, 5.'ye 2 tane, üçlü trabzan yaptık. 2 kere doluyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5.'ye batıyorum ve üçlü trabzan yapıyorum burada. Yani 3 kere de çıkarıyorum 2, 2. İpimi yine 2 kere doluyorum. Aynı noktaya tekrar üçlü trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum. Yanındakine ikili trabzan yapıyorum. Tekrar yanındakine ikili trabzan yapıyorum. İpimi doladım. Çakma trabzan yapacağım. Tığımda 3 tane var. Hepsini tek seferde topladım. İpimi dolamıyorum. Batıyorum. Sık iğne. Pardon, sık iğne arkadaşlar, kaydırma yaptım. Evet, sık iğne. Tığımda 2 tane var. Tek seferde çıkarıyorum. Ve sondaki ilmeğime de kaydırma yapıyorum. Bir zincir. Döndürüyorum tekrar. Ve bu kaydırma yapmış olduğum, bakın son ilmeğime, kaydırma yapmış olduğum son ilmeğime tekrar bir tane daha kaydırma yapıyorum. Burada şu ilmeğimi de sıkıştırıyorum biraz. Evet. Çıkardım. Şimdi döndüm. Sık iğne yapmıştık. Sık iğnemizi yapıyoruz. İpimi doluyorum. Yandakine çakma trabzan yaptım. Trabzan yapmıştım. Yandakine de bir tane trabzan yaptım. İpimi 2 kere doluyorum. Sondaki ilmeğime de üçlü trabzan yapacağım. Evet. 1, 2, 3, 4 zincir. Aynı noktaya tekrar kaydırmayla bağladım. Şimdi devam edeceğim. Bakın, bu ilkini değil, hemen şuradakine atlıyorum. Tam orta noktasına. Yine sıradaki, bakın, tam orta. Evet. Sondakine de bir tane yaptım. Şimdi burada tam şu, bakın, birleşim yeri, şöyle göstereyim. İki ilmeğin birleşim yeri tam orta noktaya, şuraya, şöyle orta noktaya geldim, kaydırdım. İki kalbin orta noktası arkadaşlar. Şimdi 25 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
25 tane zincir çektim. Şimdi elimi buraya koyuyorum. Eğer elinizi buraya koymak zorsa bir sabitleyici ile bu zincire tutturabilirsiniz. Bu zincirden sonra 12 tane daha zincir çekeceğim. Elimizi bırakmıyoruz. Dediğim gibi zorlanırsanız oraya bir işaretleyici takabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane zincir çektim. Bu elimle tutmuş olduğum yere kaydırmayla bağlıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Evet. Şimdi bu zincirimizin üzerine de yine kaydırmayla gideceğiz. Bakın batıyorum zincirime. Kaydırıyorum. Batıyorum zincirime. Kaydırıyorum. Batıyorum. Kaydırıyorum. Zincirimizin üzerine kaydırarak ilerliyorum. Kaydırma yaparak ilerliyorum arkadaşlar. Sonuna kadar gelelim. Zincirimizin düz olmasına dikkat edelim. Sondaki ilmeğimi de yine yaptım. Evet. Şimdi şöyle. Bakın kalp kısmına da yine bir tane batıyorum. İçinden çıkardım. Bir tane zincir çektim. Ve burada ipimi birazcık uzunca keseceğim. İğne ile arkada gizleyeceğim çünkü. Şöyle çekelim. Şöyle göstereyim. Bakın çok güzel oldu. Şimdi iplerimizi gizleyelim. İğneye takıyoruz ipimizi. Arka tarafına geçtim. Burada arka tarafında şöyle ilmeklerimizin arkalarından iğnemi geçiriyorum arkadaşlar. Evet. İplerimizi de keselim. Bakın. Şöyle göstereyim. Evet, gerçekten çok güzel oldular. Gördüğünüz gibi hemen çok pratik 10 dakikada yapabileceğiniz çok şık bir model. Evet, şimdi modelimizi kabloya takış videosunu göstereceğim size. Şimdi öncelikle kablomuzu bu şekilde katlıyoruz. Alıyorum. Şimdi mesela benim bu kablom daha kalın bir kablo. Bunu 2 kere doladım. Bu daha ince bir kablo. Bunu 3 kere dolayacağım. Bakın şöyle tam kısmına getiriyoruz. Sarıyorum. Biraz çekiyorum. Tekrar sarıyorum. Biraz sıkışık çekiyoruz tabii ki. Evet, arkada bakın şu halka kısmına şöyle halka kısmından tutuyorum. Ve bu ikisini içinden çıkaracağım arkadaşlar. Evet. Daha sonrasında da böyle düzenlemelerimizi yapıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Şöyle alalım, hepsini görün. Evet, bu şekilde kablolarınızı toplayabilirsiniz. Aklınıza gelebilecek bütün kabloları, televizyon kablosu olur, telefon kablosu olur.
Yani üçlü prizler oluyor, onların kablolarını bile yapabilirsiniz. Ama tabii ki onların kablolarını yaparken hani üçlü priz kabloları daha kalın olduğu için buradaki zincirinizi birazcık daha uzun çekmeniz gerekiyor. Yani bu şekilde telefon şarj kabloları için daha ideal, ama dediğim gibi her kabloyu toplamada kullanabilirsiniz, yapabilirsiniz ve toplu bu şekilde süslü bir şekilde tutabilirsiniz arkadaşlar. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım modelimi beğenirsiniz ve keyifle örersiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınızla da destek olursanız çok sevinirim. Hepinize sağlıklı günler dilerim.